Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kökleri çürüyen bir orkide var. Yakından gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bu orkidenin saksısının içerisindeki kökler artık yavaş yavaş çürümeye başlamış ve özellikle saksı toprağının tamamı küflenmeye başladı. Eğer sizlerin de böyle bir orkideniz varsa yeniden böyle bir orkideyi nasıl canlandırabiliriz? Orkidelerde saksı değişimini çok sık tavsiye etmiyorum. Fakat bu orkide gibi bakın tamamıyla eğer toprak küflendiyse ve hızlı bir şekilde kökler çürümeye başladıysa yapmanız gereken hemen saksıyı boşaltmak. Hemen saksı içerisindeki toprağın durumunu sizlere de göstermek istiyorum. Çürüyen kökleri yavaş bir şekilde açıyorum ve şimdi saksımı çıkaracağım. Saksıyı çıkarırken yavaş bir şekilde çıkarın. Bakın yakından da gördüğünüz üzere orkidenin iç toprağı tamamıyla küflenmiş ve bu orkidenin içten içe küflenmesine ve yaprakların sararmasına, özellikle köklerin çürümesine sebep oluyor. Bakın şöyle açtığımız zaman da zaten görüyorsunuz sünger gibi olmuş kökler mevcut. Hemen orkide köklerini bu topraktan kurtarmaya çalışacağım. Evet, hızlı bir şekilde toprağını çıkarıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken köklerini çok fazla zedelemeyin. Zaten kökler yeterince zedelenmiş. Orkidenizde ne kadar sağlıklı kökler kalırsa bu bizim için önemli. Evet, bakın toprağını çıkardıktan sonra köklerin durumu daha da net ortaya çıktı. Gördüğünüz üzere özellikle gövde kısmında çürüme var, siyahlık var ve iç kökler tamamıyla sararmış. Hemen yıkayıp daha yakından göstereceğim sizlere. Evet, orkidemi yıkadım. Bakın kökler böylelikle daha net gözüküyor. Sağlıklı kökler ve çürük kökler. Gördüğünüz üzere sağlıklı kökler, yeşil olan kökler. Diğer kökleri ise temizliyoruz. Orkidelerde kök temizliği yaparken kesinlikle yeşil ve sarı kökleri kesmiyoruz. Sarı kökler zaman ile zaten yeniden yeşile dönecektir. Sadece içi boşalan, sünger gibi olan kökleri kesiyoruz. Bakın kök uçlarındaki siyahlıkları, çürüyen kısımları da böylelikle kesiyorum. Evet, yine tamamıyla çürüyen bir kök, bunu da kesiyorum. Orkidelerde kök temizliği nasıl yapılır? Bu çürüyen kökleri temizledikten sonra nasıl bir dezenfekte işlemi yapmamız gerektiğini de sizlere göstereceğim. Bu yine önemli bir püf nokta. Bakın çıkan çürük kökler bu ve geriye kalan köklerimiz de bu şekilde. Şimdi çürümenin devam etmemesi için mutlaka orkidede dezenfekte işlemi yapmak gerekiyor. Ben dezenfekte işlemi için oksijen suyu kullanıyorum. Hidrojen peroksit özellikle mikrop öldürücü özelliği, dezenfekte etme özelliğinden dolayı bitkilerin kökleri için çok faydalı. Gördüğünüz üzere bakın bir ölçü 1 litre suyun içerisine koyuyorum ve orkidemi içerisinde 30 dakika bekleteceğim. Direkt sıkmayın yapraklara ve köklere. Sadece bu şekilde suyun içerisine karıştırarak yapabilirsiniz. Evet, 30 dakika beklettikten sonra artık orkidemizi dezenfekte etmiş olduk. Şimdi orkidem için yapacağım ikinci aşamaya geçelim. Gördüğünüz üzere gövde kısmında, özellikle kök kısmında bir siyahlık var ve bu siyahlığın daha fazla devam etmemesi için her zamanki gibi kullandığım tarçını kullanıyorum. Tarçın özellikle dezenfekte etme özelliği sayesinde buradaki mikropların daha fazla ilerlemesini, çürümenin, siyah noktaların ilerlemesini engelleyecektir antiseptik özelliğiyle. Bu şekilde siyah olan her yere döküyorum. Ve isterseniz orkidede bakın kök uçlarını kesmiştik ve bunları da bu şekilde tarçının içerisine batırıyorum. Böylelikle bu tarçın da orkidenin kök uçlarındaki çürümenin devam etmesini engelleyecektir. Bu şekilde bütün uçlarına da tarçını batırdıktan sonra orkidemi ben biraz kuruması için bekleteceğim. Oksijenli suyu özellikle orkidenin yapraklarına ve dallarına da çiçeksiz dallarına da sıkabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere bakın artık orkidenin köklerinden de kuruduğu anlaşılıyor. Şimdi artık bunu saksıya alabiliriz. Orkidem için en uygun toprak ve saksı kullanımını da sizlere göstereceğim. Orkideler için ben genel olarak
Hindistan cevizi kabuğundan oluşan bir toprak kullanıyorum. Hemen yakından da şöyle göstereyim. Bakın görüyorsunuz, bu Hindistan cevizi kabuğu. Hindistan cevizi torfu değil. Hindistan cevizi kabuğu nem tutma özelliği yüksek olduğu için orkidenin kök gelişimini destekliyor. Yani köklerin daha hızlı çıkmasını ve köklerin daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Hemen bakın, orkidemin bir önceki saksısını yine aynen kullanacağım. Çünkü köklerim çok fazla değil. İlk olarak hemen altına drenaj oluşturması için biraz orkide toprağı koydum. Orkidemi bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Evet, orkideyi şimdi saksıya ektim ve özellikle bakın köklerin kenara gelmesine dikkat ettim. Çünkü sulama zamanı için mutlaka kökleri görmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere küçük bir yaprağı var ve kökler bu şekilde yeni saksımıza ekmiş olduk. Ve sizlere bakın özellikle çiçek dalını da gösteriyorum. Henüz herhangi bir çiçeklenme yok ve orkidemin zaman ile gelişimini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, orkidemin aylar sonraki halini görüyorsunuz. Küçük olan yaprağı giderek büyüdü ve gelişim gösterdi. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, bakın orkidemin gelişimini görüyorsunuz. Gayet güzel. Tabii bu uzun bir süreç sonra gerçekleşti. Bakın yeni kökler çıkarmaya başlıyor. Özellikle kök uçlarını görüyorsunuz. Bu şekilde bol bol yeni kökler çıkarmaya başlıyor. Ve en son halini gösteriyorum. Bakın gayet güzel, artık aktif ve sağlıklı köklere sahip. Orkidelerinizin bu şekilde bol bol yeni kökler çıkarabilmesi için ve gelişim gösterebilmesi için tabii ki dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta, orkidenizi mutlaka ama mutlaka bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Orkideler için en önemli ihtiyaç ışıktır. Mutlaka aydınlık, pencere kenarına yakın bir yere koymanız gerekiyor. Ve orkidelerinizin sulama zamanını mutlaka köklere bakarak yapmalısınız. Bu şekilde beyaz ise kesinlikle sulama yapabilirsiniz. Fakat kökler yeşil ise sulama yapmanıza gerek yok. Diğer önemli püf nokta ise besin. Orkideleri mutlaka 20 günde bir sıvı bitki besinleri vermeliyiz. Çünkü orkide besinleri ihtiyaç duyan, doğal gübreleri ihtiyaç duyan bir bitkidir. Siz doğal gübreler verdikçe orkideler bol bol yeni kökler ve yeni çiçek verecektir. Bakın görüyorsunuz, çok güzel çiçek de açtı. Boğum yerinden bir yan dal çıkardı. Bütün bunlara dikkat ederseniz orkideleriniz sizlerin de bu şekilde sağlıklı ve bol bol yeni kökler, yeni çiçek dalları ve yeni yapraklar çıkaracaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.